Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var kanalımda. Kayla benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve kendisinde bir YouTube kanalı var. Zaten eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bugün birlikte biraz aslında sohbet edeceğiz. Çünkü ikimizin de ortak ilgi alanı aslında Kore'deki eğlence sektörleri diyebiliriz genel olarak. Fakat biz neler yaşadık bu kanal açma sürecinde? Biraz ön yargıları konuşup böyle bir dertleşme havasında bir video Evet. yapmak istedik. Umarım siz de seversiniz. Biraz da hani bir durumumuzu öğrenmiş olursunuz. Biz de tanımış olursunuz diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Beni tanımayanlar için ben Kayla. Kanalımın adı K-Pop with Kayla. Anlayabileceğiniz üzere K-Pop'a tepki veriyorum. Arada bir vlog da yayınlıyorum bu arada. Yani vlog artı K-Pop seviyorsanız benim kanalıma da bakabilirsiniz. Orada da Alara ile video yaptık bu arada. Mutlaka bakın. Gerçekten çok güzel videolar hazırlıyor ve çok Ya emek teşekkür veriyor. ederim. Teşekkür ederim. İtifat değildi gerçekten. Evet, şimdi aslında Kayla benden çok daha önce başladı YouTube'a ve beni de en çok destekleyen kişidir yani Aynı açmam şekilde. konusunda. O yüzden ben ilk senin hikayenle başlayalım diye düşünüyorum. Ne dersin Am, bilmiyorum ama Olur. belki biraz karar aşamasından bahsedebilirsin. Ya şöyle benim hikayem aslında ta beşinci sınıfa kadar gidiyor ama sadece beşinci sınıf. Orada bir boşluk var sonra. Beşinci sınıfta telefonumda ne var videosu çekmiştim ben. Hani böyle klasik iPad'den çekilen, iMovie'de editlenen biraz da kötü bir editleme videosuydu ama cesaretimi toplayıp yapmıştım. Sonra ismini vermeyeceğim ama sınıftan birisi kanalımı bulmuş ve benimle biraz okulda dalga geçti diyelim. E, Yani YouTube açmış, ha ha kıza bak işte böyle söylediğim şeyleri falan tekrar etmişti. İşte ne kadar cringe, ne kadar çocukça. Bir de beşinci sınıf hani ben onlar ilkokuldan gelenler vardı. Ben ilk defa gelmiştim. O yüzden Hmm. hani zaten bir adaptation sürecinde bir sıkıntı yaşamıştım. Sonra üstüne e, yani ismi de S ile başlıyor bu arada bunu söyleyeceğim. Çünkü Selam içimde olsun falan. içimde bir yara kaldı gerçekten o zorbalanış hikayem. Açmadım Hmm. yani kapadım direkt sildim her şeyi. Ya E, aslında sorun hep küçüklükten başlıyor bence o evet, insanlarda. Çünkü cesaret edemedikleri bir şeyi yapan biri görünce cidden eleştiriyle onu düşürmeye çalışıyorlar. maalesef. E, Ciddi bir sorun yani hani şey dışında Kore'yi ayrı konuşacağız ama hani bizim şeyde maalesef bu var ama çoğu ülkede de var sanırım bu akran Evet, zorbalığı mı evet, demek. Yani cidden neden benim modumu düşürüyorsun ki? Fikrini evet, kendine sakla yani. evet. Bana ne senin düşüncen falan. Gerçekten yani bana ne hani ne düşünüyorsan düşün ama oldu öyle. Sonra tabii benim içimde kaldı hep yani beşinci sınıftan YouTube kanalımı açana kadar yani 1,5 yıl öncesine kadar sürekli aklımdaydı YouTube açmak. Sonra bir yaz artık ne olduysa hani ne olduğunu ben de pek anlamadım. Dedim ki ben YouTube kanalımı açıyorum. Açtım. Ve ilk başta biliyor musun spor videoları yapıyordum. O kanalımda bayağı workout falan. Sağlıklı iş. Evet, hayır bir de ya onu yaptıktan sonra full cips falan yiyordum. Pek sağlıklı yaşam değil. Kameralara oynamak resmen. Ama ya aslında K-pop'a reaction vereceğim gibi bir fikrim de yoktu. Vlog çekiyordum daha çok. Sonra sevdiğim bir grup Stray Kids bir comeback yaptı. Ordinary ile. Evet. Hmm. Dedim ki bari buna bir reaction vereyim. Hani reaction kanalı olmak için değil de hani sevdiğim bir grubu desteklemek için stay'im çünkü. Ve ona reaction verdim. Sonra fark ettim ki eğlenceli bu. Sonra Seventeen'e reaction verdim. O video hani
o aboneye göre patladı. Hı hı. Çok az abonem vardı o sırada. 70 abonem bile yoktu ki şöyle bir şey var. Ben hani çok aylardır yapıyordum. Bir ara birkaç ay 29 abonede kaldım. Hiç değişmedi. 29 abone yani travma. O durma hep yaşanıyor ama sanki. Evet maalesef ama Ama şu olsun. an yani arkadaşlar artık o bir Action Queen Teşekkür taçlı. ederim. Evet öyle yani. Bu benim YouTube journey'm diyebiliriz galiba. Ben de bu aslında vlog kısmında tanıştık biz hemen hemen Evet, yani çok evveliyatında değil. Ama cidden çok büyük emek veriliyor. Yani evet. Kayla da çok büyük emek veriyordu Sen de. zaten. Ama üniversitede e, yani mesela rahatlıkla K-pop seviyorum ya da K-drama işte izliyorum. Bununla ilgili bir kanalım var deme konusu mesela bende çok rahat işlemiyor hala. Evet, Çünkü çok büyük bir ön yargı var. Ben o evet, yüzden kanalımı açarken bayağı düşündüm. Yani hani o konuda işte Kayla'dan çok büyük destek aldım. Çünkü insanlarda niye bilmiyorum asla ama bir şey algısı var. Ergenlikle bunları evet, izleyip sevme arasında bir köprü kurmuşlar ve onu yıkamıyorsunuz. evet. Evet, çok Maalesef. enteresan ve mesela K-pop'u da BTS ve Blackpink'ten ibaret sanan çok büyük bir kitle var. Halbuki yani endüstri o kadar büyüdü ki Evet. artık hani evet onlar çok değerli isimler. Öncü de belki diyebiliriz onlara ama hani neden sence sürekli bir bağdaştırma oluyor ergenlikle? Biraz zor bir soru. Şundan dolayı olabilir. Ben mesela K-pop'u ilk dinlediğimde yıl 2013 veya 2014'tü. Yani Hmm, ben yaklaşık 10-11 kökten. yaşındaydı. Evet. EXO dinlemiştim ilk defa. Yani ben de aslında tam ergenliğe giriş, hani daha çocuktum aslında. Çocukluktan ergenliğe geçişin olduğu kısımda tam dinlemiştim. Ve galiba hani özellikle eskiden çok fazla kişi bu evrede tanıdığı için onları, Hmm. ergenler mi dinliyor gibi bir düşünce oluşmuş olabilir veya bazı ım, sorumsuz insanların yaptığı davranışlar böyle stereotip haline gelmiş olabilir. Oysa yani mesela TikTok'ta falan böyle 60 yaşında bir tane baba anne gibi bir insan var. İşte yeni yeni tanıyor K-pop'u mesela ya da görüyorum yorumlarda işte ben 50 yaşındayım bu şarkı bana çok yardım etti gibi yorumlar da atıyorlar veya 8 yaşında dinliyor işte mesela BTS'in şarkıları reklamlarda oynamıştı. Oradan çok duyulmuştu. Yani aslında bunun bir yaş sınırı yok. Çünkü çok farklı bir olaymış gibi bakıyorlar. Oysa o da bir müzik janrası. Tabii ki, tabii ki ve bence yine burada da ben şeyle bağdaştırıyorum. Bir çekememe durumu var. Evet. Çünkü hiçbir ülkede Kore dışında sahne anlamında da klip anlamında da bu kadar bol hareketli, Evet. danslı, görsel olarak çok ön planda olan işler çok çıkmıyor çok Evet. fazla. Bu bir gerçek yani. Bu yüzden zaten bence endüstri olarak çok büyük bir patlama yaşıyorlar. Evet. Ama mesela benim de K-dramalarla tanışma şeyim cidden mesela ben o zaman 12. sınıfa gidiyordum. Üniversite sınavı zamanıydı. Cidden çok moralimin bozulduğu bir dönemdi yani. Böyle bir çöküşteydim. O zaman listeme attığım ama yani izlemediğim orada duruyor Netflix listemde izleneceklerden ama bakmamışım falan. Ön yargı da biraz belki var bilmiyorum. Çünkü İngilizce kulağa alışmış ama ilk açtığımda mesela hani dil falan ne Evet. oluyoruz demiştim böyle. Ama onu izledikten sonra o kadar şeyi fark ediyorsunuz ki cidden bir işe çok emek verince yani geri dönüşü de bir o kadar büyük oluyor size. Evet. Bence hem müzik sektörü hem dizi sektörü çok büyük emek veriyorlar ve yatırım Evet. yapıyorlar ve Öyle. cidden kaliteli iş ortaya çıkıyor. Yani bir şeyi satmak için yapmıyorlar. Evet. Hani bu Aynen tabii öyle. ki çıkarlardan biri odur, ayrı bir mesele. Ama mesela dramalar içinde insanlarda hep şöyle bir tabir var, sen de biliyorsundur. Belki K-pop için de vardır. Oppacı olma.
Ha, Yani evet. bir tabir var ve bu çok sinir bozucu. Hani Evet. şey zannediyor insanlar. Asla dizilerdeki gibi değil. Mesela YouTube'da ara öyle Kore'ye gitmiş Türk öğrenciler ya da işte insanlar şey yazmışlar başlığa. Kore düşündüğünüz gibi değil. Evet. Bilmem ne. Böyle bir Çok hep şey. görüyorum o videoları. Hani Ben de seviyorum ama şey komik geliyor bana. Yani ben diziye bakıp Kore kesinlikle böyledir demem. Yani böyle bir şey evet. çünkü niye diyeyim anladın mı? Hani herkes oradaki gibi oyuncular çok zor şeylerden geçiyorlar zaten. Aynı şekilde idoller de öyle. Yani seçmece bir şey yapmadıkları için tabii ki tüm halkın mesela şey yazmışlar. Kızlar size bir gerçeği söyleyeyim. İşte Kore'deki hiçbir erkek dizilerdeki gibi yakışıklı değil. Arkadaş bunu bekleyen var mı zaten? Yani komik geliyor bana bunlar. Yani Evet. insanlar böyle düşündüğümüzü düşünüyor. Bu Evet. yüzden sen Kore'yi seviyorsun diyor. O nokta beni çok kızdırıyor. Yani hani gerçekten burada özellikle Türkiye'de çok görüyorum. Dediğim gibi Kore'ye hani böyle çok farklı bakıyorlar. Mesela dedin ya işte Kore böyle değil. Mesela Amerikan Evet. bir dizisini izlerken kimse Amerika'daki erkekler bu kadar yakışıklı değil. Chris Hmm. Evans'dan 100 bin tane yok Amerika'da diye bir şey demiyor. Ama Evet. konu K-drama olduğunda işte wow çok yakışıklı ama asla böyle birisini bulamayacaksın. Ya da Evet. yani ne alaka? Hani gerçekten ne alaka? Neden hani bunun bir sosyolojik olarak bir araştırması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka hiçbir ülkeye böyle denmiyorken neden Kore'ye deniliyor ve yani mesela şey de çok oluyor. Dediğin gibi hani K-drama beğendiğin için gitmek istiyorsun. K-pop dinlediğin için gitmek istiyorsun. Evet. Yani sana ne? Öyleyse Hani ne? hani Evet. Evet. evet bir yerin eğlence sektörünü çok beğendiğim için gitmek istiyor olmamız ki hani bir tek o sebeple gitmek istemiyoruz biz ama bir tek o sebep de olsa bence bu ülkenin ne kadar influential olduğunu göstergesi ve bu da çok iyi bir şey. Hani Evet, evet, kesinlikle öyle. Yani e, şey de garip bu arada. Sadece Türkiye'de de değil, ben Amerika'da da böyle hani reaction verenleri falan görüyorum. Onlarda da bir şey var, tutumu var. Hani böyle e, makyaj hep bir yapıyorlar. böyle hem Tutu. evet işte makyaj erkekler böyle bir şey yapar bilmem ne ya da işte e, bir garip kafalar dönüyor o Evet. noktada. Ama tabii ki çok üzücü. Yani Evet. cidden çok üzücü. Çünkü şeyi de mesela ben dillerini çok seviyorum. Ben de. Korece bence çok yani kulağa çok böyle zevk veriyor yani. Evet. Şimdi ben bunu mesela söylediğimde insanların hani ne diyorsun sen hani yani Anlamıyorsun ki saçmalama. falan diyorlar. Ha, Hani anlamıyorsun ve so hani hani he, so what? sen dizilerden dolayı ya dizi hadi diyelim ki diziden dolayı olsun. Onunla da yetinmeyip ileriye gidip işte oyuncudan dolayı işte Evet. bilmem ne hani böyle sürekli bir ben ne bulsam da onu bununla vursam. Neden beni vurmaya çalışıyorsun ki? Evet. Yani evet diziyi seviyorum. Bitti. Hani bu kadar basit bir şey. Evet. Aslında. Yani Ya da gerçekten çok şey de üzücü. öyle. Mesela telefon arkasında duvar resimleri. Şimdi benim sevdiğim bir rapçi var mesela. Koreli bir rapçi duruyor. WhatsApp'ımda da öyle. Yani şimdi ben onu oraya koyduğum için nasıl velet diyebilirsin? Yani Evet. çünkü bu şeye benziyor. Oyun oynuyoruz deli gibi. Bizim ülkemizde mesela bilgisayar Evet. oyunları Çok falan ünlü. çok. Onları koyuyorsunuz abi bu telefonlara. Ben seni eleştirmiyorum ama sen beni niye eleştiriyorsun? Nasıl bir hani Evet. düşün. Bunu oyundan ayıran ne yani? İkisi de zevk aldığımız için yaptığımız bir şey sonuçta. Evet. Çok enteresan bir noktada yani cidden hani ben hala bile arkadaşlarım falan yani üniversite dışı tutuyorum. Bir şey anlamlandırma çabasındalar. Hani bu kız neden Ha, K-dramalardan evet. bahsediyor yani falan. Yani neden bahsetmeyeyim ki? Ha, Futbol konuşabiliyorsak, ne bileyim Türk dizi film bilmem nelerini konuşabiliyorsak bence bunu da konuşmalıyız ki Türkiye'de yapılan çoğu dizinin de Kore uyarlaması olduğu gerçeği evet. daha
çarpıyor Bir tane bize. doktor dizisi vardı, hatırlamıyorum ama Türkiye'de patlamıştı ve Kalp atışı. ne? Kalp atışı. O mu? Hiç izlemediğim Evet. için bilmiyorum ama şeye denk gelmiştim. Bir tane e, yani YouTube'da görmüştüm işte. Kore uyarlaması olduğunu gördükten sonra diziyi çok ergen bulmaya başladım tarzı bir şeydi. Yani hani Hı, o kadar bir ön yargı oluşmuş ki önceden diziyi manyak gibi obsesif bir şekilde izleyen kitle, aa Kore mi? Ne alaka? Yani bu diziyi izlememen için bir sebep değil. Ki oysa evet. şuna da çok şaşırıyorum. Kore'de Türkiye'ye hep kardeş ülkemiz derken Türkiye'nin hani böyle sokak röportajlarında çoğu kişinin Kore hakkında kardeş ülke demeyi bırak kötü yorumlar yapması ve sadece Korece şarkı yaptıkları için, Korece dizi yaptıkları için. Yani bence burada senin daha önceden dediğin bir çekememezlik var. Çünkü çoğu yer Hı, hani K-pop artık daha özelleşmiş oldu ya, hani hı. daha bir sektör Evet. gibi oldu. K-drama da aynı şekilde. Yani biz random bir dramadan bahsederken bu American mı British mi diye B-drama, Evet. A-drama demiyoruz. Ama K-drama diyoruz. O yüzden sanki hani insanlar, Markalaştılar. evet hani, ve güzel olduğu için markalaştı. Hani Hı, e, kesinlikle. dizileri gerçekten güzel olduğu için markalaştı ve bunu çekemiyorlar. Neden bilmiyorum. Ama gerçekten Ben de çok araştırma bilmiyorum. yapılması gerekiyor bence. Çünkü normal değil. Yani hani Bence de değil. Yani birini beğenmeyebilirsin bak. Mesela hani bize atıyorum çekici gelen olur. Başkasına olmayabilir. Tamam, çok okey. Ama evet. zaten bunun aynısı Türkiye'de de geçerli. Yani Kıvanç Tatlıtuğ mesela ortalama herkes tarafından beğenilir ama beğenmeyen de var. Evet. Hani yani biz şimdi nasıl ona şey diyebiliriz? Aa, Kıvanç Tatlıtuğ beğeniyorsan sen veletsin. Şimdi ben böyle bir şey desem linç falan, Evet. hani yani Linç öyle bir tayfa. durum yok. Net linç Ama yersin. aynısı başka bir ülkede olunca neden? Ve spesifik olarak cidden hani Kore'nin olması Evet. çok enteresan. Ve cidden Amerika'da falan da bu böyle. Yani benim gördüğüm ülkelerin çoğunda Kore denilince bir böyle hemen şey, hani Evet. Bir iyi falan. evet. Ama onlar artık neredeyse yön veriyor sektöre gibi de bir Evet. gerçek var yani. Öyle bir gerçek de var ve hani bu Kıvanç Tatlıtuğ meselesi aklıma bir örnek getirdi. Öncelikle burada çok ırkçılık da var. Hepsi Hı. aynı. Bunlar Çin mi? Bunlar Japon mu? Ve şunu fark ettim. Şimdi Türkçe'de şöyle bir ayrım var. Bu kelimesi bir obje için kullanılır. Hmm. Bunlar mı? Yani Hmm. o kişi için kullanılırken bu obje için kullanılır. Ve Hı ne hı. zaman birisi bana bir soru sorsa bunlar mı? Ama başka mesela başka bir celebrity hakkında konuşurken bunu çok seviyorum demiyor. Onu çok seviyorum. Ya da o grubu tanıyorum tarzı, hani daha Hmm. Koreli olmayan bir grup hakkında konuşulurken Koreli olan grup hakkında konuşulunca bu deniliyor. E, Hmm. Neden aklıma bunu getirdi şimdi? Çünkü yazın işte ben Chris Evans'ın dış görünüşünü çok seviyorum. Ee, Ve bunu demiştim bir tane arkadaşıma, yani Chris Evans bence çok yakışıklı demiştim. O da Evet. demişti ki ha evet bence de falan filan. Sonra kim olduğunu hatırlamıyorum ama sevdiğim bir sanatçıyı göstermiştim. Bir tane Hmm. K-pop grubundan. Üstünden vakit geçti. Kim hatırlamıyorum. Bunu mu seviyorsun? Diye bir tepki geldi. Hani Chris Evans'a ha evet bunu mu seviyorsun ya Chris Evans mı demediysen o zaman ya ona da bir objeymiş gibi, çünkü yani Türkçe'de bu ayrım cidden çok kullanılıyor. Hani belki sen de aynı şeyi yaşıyorsundur. Yani Hmm. küçükken özellikle en azından ben birisine bu dersem, hani sonuç olarak küçük öğreniyorum, hemen Evet. düzeltirlerdi mesela. Bu yanlış, hani bu söylem yanlış çünkü o bir insan diye hemen Hı hı. ayrımı yapılıyordu. Yani herkes Evet. bunun farkında, hani bu bilinmeyen bir yazılı olmayan kural değil. Evet. 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 Böyle bir Ya ayrım var. bizde mesela o da üzücü. Haber kanallarında bir haber çıkmıştı. Sen de görmüşsündür. Üç Tarikat çocuk mı? Kore'ye Ha yok, gidiyoruz tamam. diye.
gidiyor, evden ayrılıyorlar. Sonra bir Oha. parkta bulmuşlar falan. Şimdi öyle bir başlık atmışlar ki şimdi bunu şöyle yazabilirsin. Üç işte çocuk evden kaçtı, değil mi? Başlık bu Olay da o olabilir. zaten aslında. Olay o. Ama şey yazmışlar. K-pop uğruna evden kaçtılar. Ya Harbiden. şimdi bunu böyle dersen aileler şey kafasına, mesela kızların annesi babası şey dedi. Kızlarımızı izlemekten işte alıkoyamıyoruz. Çok etkileniyorlar. İşte bilmem ya ama Ne şimdi burada alaka? temel şey, hiçbir grup biz bu çocukları buraya çağıralım diye bir klip çekmiyor ya da şarkı yayınlamıyor. Evet. Şimdi çocuğun nasıl etkilendiği ya da evden kaçma derecesine gelmesi ayrı bir psikoloji, yani Evet. onu değerlendirmek gerekiyor ve sen çocuğuna bunu öğret, yani evden kaçmak çok ayrı bir boyut. Evet. Şimdi sen bunu nasıl suçlu olarak K-pop diyebilirsin ya da o grup spesifik olarak diyebilirsin. Yani bu Çok çok bunu saçma, bilmiyordum bu çok saçma. arada. Ve bunun hakkında aklıma başka bir şey geldi. Twitter'da benim bir fan hesabım var TXT için ama hani böyle sevdiğim grupları direkt paylaşıyorum. Bir tek TXT değil. Orada işte birisinin doğum günü müydü ne? Hani TXT'den birisinin değildi ama galiba hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Birisinin bir idolün doğum günüydü. Biri bir mektup yazmış ona. Çok tatlı, değil mi? Burada hiçbir sıkıntı yok. Gayet, evet, İşte evet. ama açıklama diyor ki Hı. şimdi bu kağıdı hemen parçalamalıyım. Yoksa babam görürse bana çok kızar. Ah, Yani hani böyle şey oldum. Hani gerçekten mi? Hani çok üzücü bir wow. gerçeklik. Aslında hani çok basit bir cümle ama çok üzücü bir gerçeklik Evet, gerçekten. evet, evet. Yani çok enteresan, cidden sebebi çok büyük bir, hani sadece belki bizim şeylere tam uymuyor mu desem, ama şu da bir gerçek, mesela ben bizim ülkemize hiç konsere gelmedikleri için çok üzülüyorum Evet, ben genel de. anlamda. Çünkü o tür bir şov yapacak bir sanatçımız çok yok. Yani Evet. ufak ufak böyle işte ne bileyim Edis, Hadise Onlar iyi şov dans yapıyor. ekliyor. Hani evet, şey yapıyorlar, biraz daha görsel şeyi kullanıyorlar ama onun dışında sahne dediğimiz bir Evet. şey görmüyoruz konserlerde. Ve Yani çok işte playback yapıyor ya da lip sync evet, mi denir? Hani evet, evet, oturup evet, şarkı söylemelerine rağmen bazı kişiler playback yapıyor. Ya da evet. lip sync mi doğru şey bilmiyorum. Ki olabilir, Playback. okey. Hı hı, Ama bu denilen kişiler, hı küçümsenen hı. kişiler dans edip ki dansları da Can. böyle hani kolay danslar değil gerçekten. Evet. Dans edip canlı şarkı söylüyor. Hatta işte arada söz değiştiriyorlar bilerek ya da susuyorlar. Hani çünkü insanlar inanmıyor çünkü çok stable bir şekilde söylüyorlar. Hiç detone olmuyorlar falan Çok ve çalışıyorlar çok ama efor, çok. evet çok efor sarf ediyorlar. Yani em, hani bu neden appreciate edilmiyor? Çünkü Evet. sanat, resmen sanat yapıyorlar. Bu neden yeterince appreciate edilmiyor? Bilmiyorum. Evet, Yani ben de bilmiyorum. Çok da garip bir şey. Yani ben görsel olarak çok da zevk alarak izliyorum. evet ben Kadın, de. erkek grupları fark etmeksizin. Hani bunun şeyle bir alakası yok. Ay işte hani yine ergenliğe geliyoruz. Ergen işte erkek grubu bey. Hayır. Yani kadın erkek fark etmeksizin çok büyük emek Evet, verildiği zaten okunuyor. Yani görülüyor. kesinlikle. Neden ben bunu takdir etmeyeyim ki? Etmemiz gerekir zaten. Başka Evet, bir ülkede olması bir şey değiştirmiyor. Yani ya da sadece dinlediğimiz ya da izlediğimiz dizi ya da şarkılar Kore'ye ait de değil ki. Yani benim başka ilgi benim de. duyduğum şeyler de var ama ya bunu paylaşıyor olmam niye rahatsız ediyor? Mesela bir şey kanalı açsaydım ben, Amerika dizileri atıyorum. O zaman Ya kimse hiçbir şey demezdi. Hiç kimse. evet, Hat muhtemelen demezdi. Ya destekler bu de hatta. Aa öyle mi? Hemen paylaşayım, hemen abone olayım falan.
Evet, bu zorluğu da var işin aslında. O Evet, yüzden aslında ikimizin de abonelerinin çoğu da yabancılar. evet, Ama ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü demek ki onlar çok daha evet e, ben de. saygı duyabiliyorlar yani Evet. hani bilmiyorum artık. Çok enteresan bir nokta çünkü o. Tabii ki Türklerden de seven çok var. O Evet. ayrı bir mesele. Ama çok enteresan. Ama bir yandan da mesela benim eleştirdiğim şeyler de oluyor. Bilmiyorum sen aynı hissediyor musun? Bu patlamadan sonra çıkan benim çok da sevdiğim bazı oyuncuların dizileri eski tadı yoktu mesela. Hani ben dedim ki bu Netflix'e satılmak için Hmm. üretilmiş. Evet. Ondan sonra ya da böyle isim olarak grupları çok bilmiyorum ama bazı grupların gördüğüm kadarıyla tarzı daha böyle işte e, Amerikan Hı hı. var, daha İngilizce ağırlıklı. Evet. Sen de öyle bir şey hissediyor musun mesela hani Yani oradan? ona cevap olarak şunu söyleyeyim. Çoğu grup dünya turuna çıkıyoruz diyor. Japonya, Kore ve Amerika var bir tek. Başka hiçbir yer yok. Evet. Yani Asya kısmında da başka hiçbir yer yok. Ee, Hmm. Avrupa zaten yok. Festival için falan ya da hani artık biraz Avrupa turları da olmaya başladı ama mesela e, bir kere gidiyorlar sonra aylarca gitmiyorlar ama Amerika'ya sürekli bir gitme falan. Okey, Hmm. bunda sıkıntı yok ama o zaman dünya turu demeyeceksin. Amerika turu diyeceksin. Çünkü dünya bir tek Amerika'dan oluşmuyor. Şimdi o benim Hmm. kalbimi kırıyor. Evet. Çünkü hani göz ardı ediliyormuş Gibi. düşüncesi Hmm. oluşturuyor ki bu grubun suçu değil çünkü onlar tura karar vermiyor. Ama Hmm. yani şirketlerin bunu yapması beni üzüyor açıkçası yani. Ve evet Evet. hani ben hani full İngilizce olan şarkıları da seviyorum. Ama hani Hmm. bazı kişiler tamamen e, hani Amerikan İngiliz popuna yöneliyor. O zaman bazen Evet. üzülüyorum ama hani Hmm. genelde benim gördüğüm öyle Amerika'da promotion yapıp sonra tekrar Korece şarkı yayınlıyor. Yani hani o daha çok ünlenme sonra e, Hmm. Öze kendi dönme. şarkılarını promote etmek gibi. Ama şimdi çoğu grup American recording stüdyolarda da bir anlaşma imzalıyor mesela. Bir tek Kore'de değil, Amerika'da da imzalıyor. Hmm. Yani ben onları tabii ki bu arada çok büyük bir şey aslında bu Evet, bakınca büyük bir hani başarı. uluslararası bir şeye çıkmak demek. O yüzden mutlu oluyorum ben de ama dediğin gibi mesela benim de rap anlamında ben çok dinlediğim sanatçı var. Onlar şirketçe çıkıyoruz diyor. Aynı senin dediğin gibi işte dünya turu diyor ve işte Amerika'nın çeşitli bölgeleri daha sonra mesela Endonezya, işte Singapur, Japonya Evet, gibi bir şey yapıp hemen geri dönüyorlar. Aslında hani Almanya mesela yani illa Türkiye'de değil ama Avrupa bölgesinde çok fazla gidilmediğini düşünüyorum. O evet, biraz soru işareti yaratmıyor değil çünkü dediğin gibi Amerika'dan ibaret değil ve bizim de o bölge Avrupa dediğimizde çok büyük bir alan ve hani kitleden bahsediyoruz. Ee, O biraz soru işareti gerçekten yaratıyor. Bir de şey mesela dizi anlamında da bazı dizilerde o kadar çok e, böyle İngilizce kullanmaya başladılar ki ben diyorum ki ya kullanıyorlar mı burada buna ne İngilizce? gerek var? Kullanıyor. Mesela bir tane filmde vardı bu. Seul 88. Mesela orada Bilmiyorum onu. bir görsen ben bu videomda da söylemiştim öneri videomda da. Yani sürekli bir böyle işte Dubai'den gelen iki kişi var ama aralarında bro bilmem ne falan. Ya neden? Hani bro demen neden? Hiç gerek yok ki böyle bir şeye. Ya da Evet, böyle bir olmuyor bazı şeyler gibi geliyor bana. O evet, yüzden umarım özlerini kaybetmemeleri önemli. Mesela senin evet, dediğin çok güzel. Yani gitsin tabii ki bir tane İngilizce şarkı çıkarsın, promote etsin kendini ama özünü de unutmasın. Yani evet. o nokta bence kritik. Ha, bu arada çok alakasız random Ha, bir bilgi vereceğim. O Seyo 88'in oyuncusu, başrol oyuncusu artık sektörde sanırım olmayacak. o Çünkü neden? esrar Oo. kullanıyormuş. Ve Ups. yani artık
Elendi. çok büyük bir olay patladı. Evet, Evet o artık. konuda. Özür falan da dilemiş ama beni çok şaşırttı. Çok da başarılı olduğunu düşündüğüm bir isimdi. Çok da üzüldüm O yani. videona bakacağım, merak ettim çünkü şimdi. Evet, bakmanı isterim yani. Böyle güzel bir sohbetti bence genel Bence de anlamda. güzel bir sohbetti. Yani daha uzun sohbet etmek de isterdim. Tabii ki. Bu arada Kayla'nın da kanalını takip etmelisiniz. Mutlaka abone olun. Gerçekten hani hem grupları Teşekkür çok ederim. bilmiyorsanız o anlamda Teşekkür ederim. öğrenebilirsiniz. Ben de ondan öğreniyorum. Hem de çok eğlenceli Teşekkür gerçekten. O ederim. yüzden bunu da eklemek istedim. Benim Tekrar çok videomda teşekkür da, ederim. ay benim videomda ne ya? Benim kanalımda da videomuz olacak. Evet, onu Alara da iki izleyin gruba mutlaka. tepki veriyor. Evet. Evet ve orada da İngilizce bir sohbet yaptık. O Evet. yüzden o biraz daha farklı. Belki ondan da çok zevk alabilirsiniz. Ben çok zevk aldım şahsen. Teşekkür ederim, ben de aynı şekilde. Böyle bugünlük bizden bu kadar o zaman. Evet. O zaman Kendinize iyi bakın. görüşürüz. Hoşça kalın. Bye.